Evet, herkese merhabalar. Bu haftaki videoda aslında öğrencilerimizin bizden, özellikle benden bu söylemlerimden sonra nefret edebileceği bir videoyla karşınızdayız. Şimdi çalışırken gençlerle özellikle üniversite seçimlerinde hep dosyanın çok iyi olmasından bahsediyoruz. İşte öğrencinin karakter yapısına göre aslında üniversitelerin seçilmesi gerektiğinden. Çünkü her şehir, her üniversitenin yapısı her öğrenciye göre olmuyor. Kiminin akademik başarısı çok iyiyken kimi biraz daha geriden geliyor. Dolayısıyla hani sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurursak, ki bu çok önemli bir faktör. Çünkü üniversiteye girdikten sonra eğer sürdürülebilirliğiniz olmazsa zaten bir anlam ifade etmeyecek sonraki süreçte. Fakat üniversite seçimi yapılırken aslında ailelerin ve benim burada en çok yaşadığım sıkıntı arkadaşa göre üniversite seçme. Bu sizin kendi hayatınız. Çok yakın arkadaşlık ilişkileriniz olabilir ama herkesin karakteri günün sonunda farklı. Herkesin seçtiği meslekler de farklı. Velev ki aynı meslekleri seçiyorsunuz. Fakat sizin yapınıza uygun olmayabilir. Ya da gittikten sonra arkadaşlık ilişkileriniz değişebilir. Daha farklı çevrelere girmek isteyebilirsiniz ya da arkadaşınız da aynı şekilde sizden daha uzaklaşır bir yapıda ilerleyebilir. Onun için en çok işte yapamadık, şehir değiştirmek istiyoruz, biz bölüm değiştirmek istiyoruzdan çok artık farklı bir yerde konumlanmak istiyoruzlar. Hep bu yüzden geliyor. Ve sadece kalkıp işte ben arkadaşıma göre onunla yakın olabilmek için bir yerde konumlanıyorum demek aslında sizin gelecek olan kariyerinizi de bir yerde eğer çok kötü bir başlangıç yaparsanız, çünkü ailenizden ilk defa uzakta bir yaşam kurgulayacaksınız. Bu gerçekten ben neden işte buraya geldim ki, neden bu kadar uzakta eğitim alıyorum, ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Halbuki zorluk üniversitenin zorluğundan çok sizin odaklanamamanızdan kaynaklanacak. Çok güzel arkadaşlık ilişkilerini devam ettirenler de var ama yüzdelik dilime vurduğumuz zaman çevre değişiyor. Üniversite arkadaşları devreye giriyor ve lise dönemindeki öğrencilerin liseyi bitirdiği andan itibaren sadece arkadaşa göre işin açıkçası bir liste ya da üniversite seçimi yapmaması gerekiyor. Tamamen bu motivasyonla aile dostlarımızla birlikte aynı bölgede olmak istiyoruz. İşte aynı üniversitelere gitmek istiyoruz. Aynı lokasyonda kalmak istiyoruz. Bunlar günün sonunda tecrübeyle sabit ki çok az oranda sürdürülebilir durumlar oluyor. Genelde en büyük sıkıntılar da buradan çıkıyor ve bu da akademik başarıyı inanılmaz etkiliyor. Aşağı çekiyor ve öğrenci sürekli işte birinci dönemde kalıyor, ikinci dönemde kalıyor. Üçüncü döneme geçtiği zaman işte okuldan atılmayla karşı karşıya kalıyor. Bu sefer aile de çok rahatsız oluyor. Bir yerde arkadaşlar etrafında kalmıyor. Onun için lütfen bu durumları değerlendirin. Zaten hepiniz Almanya'da, İsviçre'de ya da Avusturya'da farklı bölgelerde de olsanız birbirinize çok erişebilir konumdasınız. Buradaki gibi olmayacak. Çok rahatlıkla tatil zamanlarında hafta sonları birbirinizle buluşup çok ayrı bölgelerde olmadıktan sonra hareket edebiliyor olacaksınız. Ama lütfen kendi aile motivasyonunuza göre ve kendi akademik yapınıza göre, özellikle gençler, size bunu vurgulamak istiyorum. Yani ben şu anda gerçekten akademik olarak nasıl seyrediyorum? Duygu durumum olarak nasıl ben bu stresli süreci yönetebiliyor muyum? Ve bunun için en doğru yer benim için nasıl kurgulanması gerekir? Bunlara odaklanmanız gerekiyor. Çünkü günün sonunda şunu unutmayın, ilk defa ailenizden ayrı olarak bir şehirde hem yaşam kuracaksınız, hem okumaya başlayacaksınız, hem sosyal çevre geliştirmeye çalışacaksınız. Bu çok kolay bir şey değil. Kimi için çok kolay, onu söyleyebilirim. Çok daha dışa dönük bir profilde ilerleyen genç birey için bunu oluşturmak son derece kolay olabiliyor. Ama en kolay haliyle bile adaptasyonu 1 ila 1,5 sene olarak gözden çıkarmanız gerekiyor. Bundan sonra tam anlamıyla yaşam oturuyor. Çünkü burada sizin arkanızda her şekilde aileniz var. Bir takım operasyonel işleri takip eden, sizin hayatınızı kolaylaştıran anneniz, babanız var. Ama oraya gittikten sonra aynı şeyi yaşamıyor olacaksınız. Bunları da göz önünde bulundurup lütfen arkadaş faktörünü bir kenara bırakıp üniversite tercihlerinizi yaparsanız o zaman daha mutlu bir gelecek, daha sürdürülebilir bir gelecek sizi bekliyor olacak. Hepinize sevgiler.